Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir bere çalışması yapacağız. Fötr şeklinde tığ işi yapacağım. Tığım 5 numara tığ. Şöyle de pullu bir iple, kalınca bir ip. Onu yapacağım. Daha sonra da süslemeler için bu ip önemli değil. Evinizdeki herhangi bir artık iplerle yapabilirsiniz. Biraz kalınca olursa daha iyi olur. Ben de bunu birkaç kat yapıp da kullanacağım. Şimdi beremizin tepeden başlıyor. İnternette bir sürü bu şekilde yapılan bere var. Fakat bu benim yapacağımın uç kısmı biraz daha farklı. Şöyle önce bir sihirli halka yapıp çekiyorum. Bir. Doluyorum. O halkamızın içine 10 tane sık iğne yapacağım. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 ve 10. İpimiz pullu olduğu için biraz takılacaktır. Evet. 10 tane sık iğnemi yaptım. Dolamalı sık iğne yapıyoruz. Şuraya birleştireceğiz. Fakat ben sıra çıkışların belli olmasın diye doluyorum. Direkt birleştiriyorum. Şimdi aynı yere bir tane daha. İlk sırada 10'du. Bu sıra 20 tane sık iğnemiz olacak. Aynı yere batıyorum. Yirmi tane sık iğnemiz oldu bu sıra. Tekrar doluyorum. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sıraya geçerken ilkine 2 tane. Hatta şuraya da bir şöyle işaret koymak istiyorum. 2. Yanındakine bir tane. Onun yanındakine 2 tane. Tek yapıyorum. Şimdi çift yapıyorum. Tek yapıyorum. Çift yapıyorum. Bu sırayı da böyle gideceğiz.
Evet. Şimdi dördüncü sıramıza geldik. Dördüncü sıramıza normalde bu tür berelerde bir tek bir çift yaptık. Fakat şimdi iki tek bir çift yapacağız. Fakat öyle yapınca biraz ipimiz çok kalın olduğu için valonlanma yapıyor. Onun için önce çiftle başlıyorum. 3 tane tek yapacağım. 1 2 3 tane tek yaptım. Şimdi bir tane çift. 3 tane tek, bir tane çiftle bu sıramızı tamamlayacağız. Evet, dördüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi beşinci sıramıza geçiyoruz şu hizada. Beşinci sıramızda önemli olan şu tepemizin hiç balonlanmadan dümdüz gitmesi. 3 tane tek, bir tane çift yapmıştım. Bu sıra 4 tane tek, bir tane çift yapacağım. Bu sefer tekle başlıyorum. 1 2 3 4 tane tek, bir tane çift.
Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramıza geldik. Altıncı sıramızda 6 tane tek, bir tane çift yapacağız. Çiftle başlıyorum. Şimdi 6 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tekimi yaptım. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Yani aynı yere batıyorum. Yedinci sıramıza geldik. Yedinci sıramızda da yine 6 tane balonlanmadığı için 6 tane tek, bir tane çift yapacağım. Bu sefer de tekle başlıyorum ki şu çiftler üst üste gelmesin diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek yaptım. Bir tane çift. Evet, yedinci sıramızı bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada
Şimdi bu sık iğnelerimizi bir kere bir sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57 olmuş. 8. sırada toplamda 58 sık iğnemiz olması gerekiyor. Yani benim bir tane eksik. Şimdi bu sırada ben o bir taneyi tamamlayacağım. 58 olacak. Eğer sizin hani sayılarda bir yanılma olursa 2-3 tane eksikse bu son 8. sırada bütün dolgulu sık iğnelerinizi 58'e tamamlayın. Evet, şurada bir tane yaptım. Benim dolgum 58 tane oldu. Şimdi 8. sırada 58'i tamamladıktan sonra artık bir daha artırma yapmayacağız. 58 tane sık iğne olarak 18 sıra öreceğiz. Yani 8 tane ördük. Bir 10 sıra daha öreceğiz. Toplam baştan itibaren 18 sıramız olacak. Evet, ben 10 sıra daha yaptım. Yani 8 sıra artırmaya kadar 10 sırada hiç artırmadan yine 58 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi bunu herkesin kafa ölçüsü farklı olduğu için belki siz bir sıra daha yapmanız gerekebilir. Yani veya darlığına 2 tane sık iğne daha artırabilirsiniz. Beremizi taktığımız zaman tam kulak hizamıza gelmesi gerekiyor. Şimdi artık beremizin kısmı bitti. Artırmaya başlayacağız. Uç kısmına geçiyoruz. Şimdi aynı yere bir tane yaptım. Tek yapıyorum. Çift yapıyorum. Aynı yere bir tane daha. Bir tek, bir çift. Burada sayımızı artıracağız. Kenar tereğine geçmeden önce sayımızı biraz yarısı kadar artırmış olacağız böylece. Çift, tek, çift, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bu sırayı böyle dolanacağız. Evet, ilk başladığımız yere geldik. Şimdi burası artırım yerimiz. Artık şapkamızın uç kısmını, yani terek kısmına başlıyoruz. Burada farklı bir örneğe geçiyoruz artık. Tığıma dolamadan bir, iki tane sık iğne yaptım. Şu başlama yerimize de işaretimizi koyalım. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi tığıma doluyorum. Şu battığım sık iğnenin hemen yanındakine, bakın şuraya battım. Onun yanındakini şöyle arkadan alıyorum. Aldım ve bir kere de çıkıyorum. Yine tığıma dolamıyorum. Bu sefer tam dibine değil, şu bir ileri batıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2. 2 tane sık iğne yaptım. Tığıma doluyorum. Hemen o battığımın yanındakini şöyle bakın, arkadan önden giriyorum. Tekrar ön tarafa çıkıyorum. Şu vaziyette. Alıyorum. Bir kere de çıkıyorum. Tekrar bir ileri. 1, 2. Doluyorum. Hemen yanındakini alıyorum. Bir kere de çıkıyorum. Bu sırayı da böyle dolanacağız.
Evet, başladığımız yere geldik. Şimdi arkadaşlar sık iğneyi yaparken şimdi arada 2 tane sık iğnemiz var. Hemen dibine batmıyoruz. Bakın şu sık iğne bir tane yaptım. İkincisini yaptım, şu çubuğumuz. Hemen çubuğun yanındakine batıyorum. Doluyorum. Yine şu bir sıra alttaki yaptığımız çubuğu yine arkadan giriyorum. Buraya değil. İleri batıyorum. 1 2 tığıma doluyorum. Çubuklarımızı yine arkadan. Sık iğnelerimizi yaparken hemen dibine değil. Bir sonrakine batıyoruz. 1. İkinciyi de şu çubuğun dibine batıyoruz. 2. Doluyorum. Yine çubuğumu çubuk olarak arkadan giriyorum. Alıyorum. 1 2 tığıma doluyorum. Çekiyorum. Şimdi buradaki çubukları bir ileri batarak böyle verevine gitmesini sağlıyoruz. Şu dibine batarsanız düz çıkar çubuklarınız. Böylece bir 7 sıra 8 sıra ipimizin yettiği kadar şu terek kısmını öreceğiz. Evet arkadaşlar, şapkamız bitti. Şimdi arkadaşlar buranın terek kısmında benim 10 sıra çubuğum oldu. Tabi bu elden ele ve bazen ipten de değişiyor. 9 sıra da olabiliyor bazen. Bu terek kısmını istiyorsanız daha böyle fötür gibi yapmak istiyorsanız şurada bir çift yaptıklarımızın hepsine çift batarak şu kısmı daha böyle yuvarlak kabarık duruyor. Şu anda şapkamızın modeli böyle. Şimdi süslemelerine geçeceğiz. Diğer ipimizi alıyoruz. Dediğim gibi yani bu evinizdeki herhangi bir renk uyumuna dikkat ederek artık iplerinizde yapabilirsiniz. Ben şöyle angora ile yapacağım. Çok ince olduğu için ipi kat kullanacağım. Şimdi şapkamızın kenarına sık iğne gideceğiz. Fakat bu sık iğne tersten gidilecek. Yani internette ararsanız yengeç macağı olarak da geçiyor. Fakat bunun için tığımı değiştiriyorum. 5 numaramı bırakıyorum. Şöyle daha ince 3,5 numaralı tığımla yapacağım. Şuraya önce bir bağlıyorum. Yani şu ipimizi de buraya saklamış oluruz. Şimdi giriyorum. Bir zincirle yukarı çıktım. Normalde sık iğnede şu tarafa gideriz. Öyle yapmayacağız. Tersine geri geleceğiz.
Hatta ipim ince kaldı. Ben bunu bir kat daha yapmak istiyorum. 3 kat olarak kullanmak istiyorum. Sökeceğim. Evet, ben ipimi 3 kat yaptım. Şu kalınlık iyi gelecektir. Şimdi şuraya ipimi bağlıyorum önce. Bakın, giriyorum. Bir sık zincir çektim. Geriye doğru battım. Çekiyorum. Tersine gidiyoruz yani örgünün. Hiç tığıma ip dolamadan şöyle batıyorum. Bir kere de çekiyorum. Batıyorum. Bir kere de çekiyorum. Bütün şu deliklere yapa yapa bu sıramızı tamamlayacağız. Bakın bu şekilde. Arka tarafını da göstereyim. Şöyle çıkacak. Bu sırayı da tamamlayalım. Diğer süslerimizi yapalım. Sıramızın sonuna gelirken şu ipleri de içine alarak yaparsak onları da saklamış oluruz. Evet. Şurada bitti. Şunu kesiyorum. Şurada bir birleştirdim. Evet, şapkamızın iplerini de sakladım. Şimdi çiçeğini yapacağız. Şöyle ipim yine 2 kat. Şöyle yine sihirli halka yapıp yani ipimi şöyle bir kere çeviriyorum. Bunun içine 15 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane sık iğne yaptım. İpimizi çekiyorum ve şuraya birleştirdim. Şimdi 11 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi 1 2 üçüncüye batıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Pardon, ileri değil. Geri batacaktık. Şöyle 1 2 3 tane zincir geriye battım. Birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bunun içini sık iğne ile dolduracağız.
Evet. Şimdi bir tane dibine batıyorum. 1. Bir tane daha batıyorum. 2. Bir tane daha batıyorum. 3. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Şimdi bu 11 zincirde tığımı çıkarıyorum. Şu ilk yaptığımız yaprağın ortasına batıyorum. Oradan çekiyorum. Şöyle bir sabitliyorum. Tığımı tekrar çıkardım. Bakın şöyle oldu. Bu sefer şu zincirin içini dolduruyoruz. Benim 15 tane sık iğnem oluyor zincirin içinde. Tekrar dibine batıyorum. Şöyle bir birleştiriyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zinciri çekince tığımızı çıkarıyoruz. Bir önceki yaprağın ortasına giriyorum. Şu yaprağı şöyle tutarsanız. Buraya birleştiriyorum. Tığımı yine çıkarıyorum. Bu sefer bu zincirin içine. Buraya illa bu çiçeği yapmak zorunda değilsiniz. Bildiğiniz herhangi bir çiçek gibi, süs gibi bir şey yapabilirsiniz. Gül yapabilirsiniz. Evet. Şimdi tekrar dibine batıyorum. Birleştirdim. 1, 2, 3. Bakın 4 tane yaprağımız oldu. Tekrar dibine batıyorum. 3. 11 tane çektim. Hep bir önceki yaprağın ortasına giriyoruz.
1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi dibine battım. Son yaprağımızı yapacağız. 1. Şu ilk yaprağın dibine batıyorum. 2. Şu altta kalacak şekilde onun ortasına batıyorum. 3. Bakın altta kaldı şu yaprak. 1, 2, 3, 4, 5, 11 tane çektim. Yine şu yaprağın ortasına batıyorum. Birleştiriyorum. Yani şu ilk yaprakta şunun son yaptığımız ilk yaprak alta gelecek, son yaptığımız üste gelecek. Bunu da dolduruyorum. Evet. Şimdi şurayı birleştirip ipimi koparıyorum. Bunu biraz da paylı koparırsak dikmek için kullanabiliriz. Bakın. Şöyle bir çiçeğimiz oldu. Şimdi bu kenarda duruyor. Şu bir tek bir çift battığımız yeri saklamak için de şuraya ben zincirle bir zincir çekerek şöyle bir bant yapmak istiyorum. Onun için de yine ipimi bayağı kat yaptım. Sizin ipiniz mesela kalınsa 2 kattan yapabilirsiniz. Şimdi böyle zincir çekeceğiz. Tabi bayağı kalın bir tığla. Şu 8 numara tığım. Evet. Evet. Zincirimiz de böyle. Bunu şapkamızın çevresi kadar öreceğiz. Evet, zincirimi çektim. Şöyle. Bunu bırakıyorum ki belki bir iki zincir daha ilave etmek veya sökmek gerekir. Şimdi şu ek yerimizi arkaya getiriyoruz. Şöyle şuralardan bakın şu bir tek bir çift olan sıramızı onu oradan geçirdim. Ben şunu yarısını alayım. Şuraya bir düğüm atıyorum. Onu oraya sabitledim. Şimdi bu çektiğimiz zincirin ister şöyle düzünü kullanın, ister şöyle tersini. Ben tersini kullanacağım.
Bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. Önce şu ipimi sabitliyorum. Şu bir çift sıramızı takip ederek evet, birleştirme yerine geldik. İster bunu direkt birleştirin. Ben ya çiçeği şöyle şuralara dikmek istiyorum. Onun için hafiften şuraya doğru çıkacağım. Şimdi bu çiçeğimizi de alıyoruz. Şöyle şuralara dikeceğiz. Dikmeden önce de bir şu artan şu kadar bir ipim arttı zaten. Ondan da bir fıstık yapmak istiyorum. Şöyle kalın tığımı alayım. Bir, iki zincir çekip şöyle uzattım.
Bunun dibine doldurabildiğimiz kadar 3, 4, 5, 6, 7 kere doldurdum. Bunu şöyle çekiyoruz ve yine 2 zincir yapıp bitiriyoruz. Bakın şöyle bir fıstığımız oldu. Onu da şöyle düğüm atıyoruz. Evet, şöyle küçük bir tomurcuk gibi oldu. Bunu şunun ortasından geçirip dikiyorum. Evet. Bunu da buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle etrafında şapkamız bitmiş olacak. Şapkamızın süslemelerini de yaptık. Bitirdik. Şöyle tepe kısmımız. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.